Dört bir yanı bitmek bilmeyen iç savaşlar, yıkıcı askeri darbeler ve diktatörlüklerle çevrili bir ülke hayal edin. Gerçekten kabus gibi bir coğrafya. Aynen öyle. Ve öyle bir ülke ki tüm bu kaosun ortasında hayatta kalmak için akıl almaz, neredeyse intihar gibi görünen bir karar alıyor. Kendi ordusunu tamamen lağvediyor. Silahlı kuvvetlerin fişini çekiyor yani. Tam olarak öyle. Bugün rotamızı o meşhur Pura Vida, yani saf yaşam sloganıyla tanınan Costa Rica'ya çeviriyoruz. Siz, sevgili dinleyicimiz, her zaman daha fazlasını öğrenmek isteyen, o perde arkasını merak eden birisiniz biliyorum. Kesinlikle. Sadece o kartpostallardaki kusursuz tropik plajlardan ibaret değil bu ülke. Asla değil. Masamızdaki kaynaklar bugün Britannica Ansiklopedisi ve Wikipedia'nın Costa Rica makaleleri. Görevimiz de ordusuz bir devletin nasıl hayatta kaldığını, muz tarlalarından devasa bir yüksek teknoloji ve ekoturizm merkezine nasıl dönüştüğünü çözmek. Ve tabii bu parlak vitrinin hemen arkasında gizlenen o eşitsizlikleri de konuşacağız. Oldukça sarsıcı bir tarihi var kaynaklarımızın işaret ettiği üzere. Evet, o kusursuz imajın gölgelerini gün yüzüne çıkaracağız. Aslında her şey büyük bir isim karmaşasıyla başlıyor diyebiliriz, değil mi? Yani Costa Rica'nın hikayesi baştan sona beklentilerin altüst olduğu bir süreç. İroni daha isminde başlıyor. İspanyolca'da zengin sahil anlamına geliyor. Zengin sahil ama ortada zenginlik falan yok. Tam bir fiyasko. 1502'de Kristof Kolomb son yolculuğunda bölgeye geliyor ya da bazı kaynaklara göre 1522'de Gil González Dávila adım atıyor. Yerli halkın üzerindeki altın takıları görüyorlar. Gözleri parlıyor tabii İspanyolların. Aynen. Diyorlar ki burası zengin sahil olsun, Costa Rica olsun. İsim muazzam bir servet vaat ediyor ama ortada çok büyük bir sorun var. Bölgede kayda değer hiçbir maden yok. İspanyolların o devasa altın hayalleri anında çöküyor. Altının olmaması sadece ekonomik bir hayal kırıklığı da değildi aslında. Sömürgecilerin tüm sosyal düzenini yıkan bir faktördü bu. Nasıl yani? Sosyal düzeni nasıl yıkıyor? Şimdi şöyle, İspanyol sömürge sisteminin kalbinde encomienda adı verilen bir yapı yatar. Bu sistem yerli halkın devasa tarım arazilerinde ve madenlerde kölelik şartlarında zorla çalıştırılmasına dayanır. Ama Costa Rica'da çalıştıracak kimseyi bulamıyorlar. Evet bulamıyorlar çünkü fetih sırasındaki şiddetli çatışmalar ve Avrupa'dan taşınan o salgın hastalıklar yerli nüfusu kırıp geçiriyor. Çok acı gerçekten. Hayatta kalmayı başaranlarsa köleleştirilmektense ormanların derinliklerine kaçıyorlar. Ulaşılmaz dağlık bölgelere çekiliyorlar. Yani İspanyol sömürgeciler bir sabah uyanıp kendilerini tarlada yapayalnız buldular. Tam anlamıyla öyle oldu. Peki, hadi bunu biraz açalım. Costa Rica'nın sömürge dönemi aslında dışarıdan hiçbir yatırım alamayan bir startup şirketine benziyor bence. Şahane bir analoji bu. Melek yatırımcısı olmayan bir startup. Aynen öyle. Ortada o maliyeti sıfıra indirecek ucuz iş gücü, yani o melek yatırımcı olmadığı için en tepedeki validen en alttaki askere kadar herkes hayatta kalabilmek için kollarını sıvayıp çamura girmek zorunda kalıyor. Kendi kakao ve tütünlerini kendileri ekiyorlar. Başka çareleri yok çünkü aç kalacaklar. Patronla işçi yan yana ter dökünce ne olur? Hiyerarşi sıfırlanır. Orta ve Güney Amerika'nın geri kalanında o devasa köle gücüyle zenginleşen acımasız oligarşiler Costa Rica'da kurulamadı bu yüzden. Burada büyüleyici olan şey de tam olarak şu, yoksulluğun bir toplumsal eşitlik mekanizmasına dönüştüğü yer burası. Diğer bölge ülkelerindeki o katı kast sistemi burada kök salamadı. Zenginler ve fakirler arasındaki uçurum daha en başından kapandı yani. Aynen öyle. 19. yüzyılda o finca dediğimiz büyük kahve çiftlikleri ortaya çıkana kadar toplumun omurgasını kendi küçük arazisini işleyen bağımsız çiftçiler oluşturuyordu. Herkes kendi yağında kavruluyor. Hı hı. Sömürge döneminin getirdiği o mecburi izolasyon ve yoksulluk aslında modern ve eşitlikçi bir demokrasinin doğması için gereken homojen zemini kendiliğinden inşa etmiş oldu. En zayıf noktalarının, yani o altınsızlığın, yoksulluğun en büyük güçlerine dönüşmesi inanılmaz. Bu eşitlikçi altyapı yüzyıllar boyunda bir şekilde korunuyor. Ama 1948 yılına geldiğimizde büyük bir kırılma yaşanıyor. Ülke tarihinin en büyük testi diyebiliriz 1948'e. Costa Rica'yı tüm Orta Amerika'dan kesin bir şekilde ayrıştıracak bir dönüm noktası. Ne oluyor tam olarak o yıl?
Eski Başkan Calderón Guardia'nın destekçileriyle José Figueres Ferrer liderliğindeki isyancılar arasında bir iç savaş patlak veriyor. Seçim sonuçlarına yönelik itirazlar tetikliyor bunu. Çok uzun sürüyor mu bu savaş? Aslında kısa sürüyor ama bilançosu ağır. Yaklaşık 2000 sivil hayatını kaybediyor. Savaşı Figueres kazanıyor ve ülkeyi 18 ay boyunca yönetiyor. Ve asıl devrim de ondan sonra geliyor zaten. Evet, 1949 yılında yürürlüğe giren yeni anayasayla yapıyor o devrimi. İşte işin gerçekten ilginçleştiği yer burası. Bir devletin baştan aşağı yeniden programlanması gibi o 1949 Anayasası. Kurumsal ırkçılık yasaklanıyor mesela. Kadınlara seçme ve seçilme hakkı veriliyor. Ama asıl bomba şu. Figueres ve ekibi orduyu tamamen lağvediyor. Bir daha kurulmamak üzere üstelik. İnanılmaz bir karardı o. Yani sevgili dinleyicimiz, bunu şöyle düşünün. Kullanmadığınız ama cüzdanınızı sürekli sömüren çok pahalı bir spor salonu üyeliğini iptal edip oradan artan o paranın tamamını çocukların üniversite fonuna yatırmak gibi bir şey bu. Çok yerinde bir benzetme. Ordudan boşalan o bütçe doğrudan eğitime ve sağlığa kaydırılıyor. Ama ben şunu sormak istiyorum. Savaştan henüz çıkmış, etrafı diktatörlüklerle dolu bir ülkede ordunun kapısına kilit vurmak ne kadar büyük bir kumardı? Bunu büyük resimle ilişkilendirirsek aslında ne kadar rasyonel bir karar olduğunu anlarız. İlk bakışta ütopik bir barış hareketi gibi duruyor. Öyle durmuyor mu ama? Çiçek böcek falan. Görünüşte öyle ama siyasi mekanizmalar açısından bu düpedüz bir hayatta kalma stratejisi. 20. yüzyıl Latin Amerika tarihine bir bakın. Ordular sınırları dış düşmandan korumak için mi kullanıldı? Genelde hayır. İçeride darbe yapmak için kullanıldı hep. Çok doğru. Siyasi rakipleri ezmek, diktatörlükler kurmak içindi hep. Komşuları Nikaragua'ya, El Salvador'a bakın, hepsi askeri vesayet altında eziliyordu o dönem. Yani Figueres aslında gelecekteki rakiplerinin elindeki silahı almış oluyor. Aynen öyle. İç savaşı yeni kazanmış bir lider olarak son derece zekice bir hamle. Kendi inşa ettiği demokratik yapıyı tehdit edebilecek yegane kurumu orduyu ortadan kaldırıyor. Gelecekteki olası askeri darbelerin fiziksel altyapısını baştan yok ediyor. Ülkeyi kendi ordusunun namlusundan kurtarıyor. Tam anlamıyla bu. Ve bu kararın getirdiği refah da bugünkü Costa Rica'nın kapısını açıyor. Refah kısmına geçelim çünkü o bütçenin eğitime aktarılması ülkenin ekonomik kaderini tamamen yeniden yazıyor. Bugün okuryazarlık oranı %90'ın üzerinde bu ülkede. Ve herkesin erişebildiği ücretsiz bir sağlık altyapısı var. Evet. Peki ordudan kısılan bütçeyle eğitilen bu sağlıklı ve okuryazar nüfus ne yapıyor? Çünkü eskiden Costa Rica sadece muz ve kahve ihraç eden bir tarım ülkesiydi. O meşhur United Fruit Company'nin devasa muz plantasyonları vardı. Aynen. Ama 1997 yılında devasa bir kırılma yaşanıyor. Dünya devi Intel, Costa Rica'ya milyarlarca dolarlık bir mikro işlemci tesisi açmaya karar veriyor. Muzdan mikroçiplere geçiş diyoruz biz buna. Peki tüm bunlar ne anlama geliyor? Yani bir muz cumhuriyetinin Güney'in Silikon Vadisi'ne dönüşmesi beni gerçekten şaşırtıyor. Bir ülkenin ana ihracatı nasıl olur da muzdan bilgisayarların beynine dönüşür? Şöyle ki, Intel gibi şirketler yabancı yatırım yaparken sadece vergi indirimlerine bakmaz, siyasi istikrar ararlar. Milyarlarca dolarlık tesislerinin ertesi gün bir askeri darbeyle el koyulmayacağından emin olmak isterler. Costa Rica'da 48'den beri darbesiz, ordusuz istikrarıyla bu güveni veriyor tabii. Kesinlikle ikinci aradıkları şey de eğitilmiş iş gücü. Ordudan eğitime aktarılan o devasa kaynaklar sayesinde teknik kapasitesi yüksek bir nesil yetişmişti zaten. Zekice bir strateji. Dışarıdan doğrudan yatırım çekiyorlar, üstelik sadece teknoloji de değil, çevre politikaları da inanılmaz vizyoner. Ekoturizm devriminden bahsediyorsunuz. Evet, 1950'lerde Monteverde bulut ormanını koruma altına alıyorlar. Üçüncü dünya ülkeleri genelde sıcak para için doğayı katledip tarım arazisi açar. Ormanları kesip sığır çiftliği kurarlar mesela. Aynen öyle. Ama Costa Rica tam tersini yapıyor. Biyolojik çeşitliliği, ulusal parkları koruyarak turistleri çekiyorlar. Bugün turizm, muz ve kahveyi çoktan geçerek ülkenin en büyük gelir kaynağı oldu. Çünkü doğayı yok edip tarım yapmak yerine doğayı koruyarak çok daha fazla para kazanılabileceğini kanıtladılar dünyaya. Hidroelektrik santralleriyle devasa bir yenilenebilir enerji altyapısı da kuruyorlar.
Tüm bu gelişmelerle o meşhur Pura Vida yani saf yaşam sloganı sadece sokaktaki bir selamlaşma olmaktan çıkıyor, Milyarlarca dolarlık bir küresel markaya dönüşüyor. dışarıdan bakıldığında gerçekten dünyanın en mutlu ülkesi gibi duruyor. Zaten National Geographic ve Birleşmiş Milletler raporları da sürekli onları en mutlu, en huzurlu ülke seçiyor. Kusursuz bir ekolojik ve teknolojik cennet. Ama burada bir parantez açmamız lazım sanırım. Kesinlikle açmamız lazım. Bir saniye, ben burada ciddi bir itiraz etmek istiyorum kaynaklarımıza dayanarak. Dünyanın en mutlu ve barışçıl ülkesi diyoruz ama kaynaklarımız Costa Rica'nın kendi içinde 1949'a kadar kelimenin tam anlamıyla apartheid benzeri yasalar uyguladığını söylüyor. Evet, ne yazık ki karanlık bir tarafı var bu işin. Ya bu nasıl olabilir? Pura Vida felsefesiyle bu kurumsal ırkçılık nasıl bağdaşıyor? Saf yaşam dedikleri şey herkes için geçerli değil miydi? Bu da çok önemli bir soruyu gündeme getiriyor tabii. Ulusal kimlik inşasının karanlık tarafı diyoruz biz buna. Nasıl yani? Şöyle, dışarıdan bakıldığında homojen görünen toplumlar genelde bir öteki kurgular. Costa Rica nüfusunun yaklaşık %80'i Avrupa kökenli, sömürge günlerinden beri etraflarındaki o komşu Orta Amerika ülkelerinden kendilerini farklı ve üstün yani daha beyaz ve İspanyol görmek istediler. Bu üstünlük illüzyonunu korumak için de azınlıkları sistemli bir şekilde izole ettiler. Aynen öyle. Bunun bedelini azınlıklar ödedi. Kaynaklardaki o 19. yüzyıl örneği çok çarpıcıydı. Atlantik Demiryolu inşası ve o bahsettiğimiz dev muz plantasyonları için Jamaika'dan Afrika kökenli göçmenler getiriliyor. İş gücü açığını kapatmak için. Evet, ama bu insanlara resmen ırkçılık yapılıyor. Yıllarca sadece Karayip kıyısında, o Limon bölgesinde yaşamaya zorlanıyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Daha da kötüsü var, 1935'te bir yasa çıkarıyorlar. Renkli insanların Pasifik kıyısındaki plantasyonlarda çalışması düpedüz yasaklanıyor. İnanılmaz gerçekten. Kendi ülkende bir kıyıdan diğerine geçemiyorsun. Bu ancak o 1949'daki yeni anayasayla son buluyor. Sadece Afrika kökenliler de değil dışlananlar. Ülkenin asıl sahipleri olan yerli halklar var bir de. Bribri ve Buruca halkları değil mi? Evet, sömürge döneminden zar zor sağ çıkabilen bu yerli halklar bugün nüfusun %1'inden bile azını oluşturuyor ve hala ülkenin açık ara en yoksul kesimi onlar. Yani o çok övündükleri eğitim ve sağlık şemsiyesinin dışında kalmışlar. Hı hı. Ayrıca günümüze gelirsek, Costa Rica'da yaşayan 400 binden fazla Nikaragualı göçmen var şu an. Çoğu zor şartlardan, diktatörlükten kaçıp sığınmış insanlar. Ki bu sayının %10'u falan kaçak göçmen durumunda kaynaklara göre ve barınmadan eğitime, sağlığa kadar her alanda ciddi bir ayrımcılıkla karşılaşıyorlar. O saf yaşam pura vida vitrini bu insanlar için bir illüzyondan ibaret maalesef. Geçmişten gelen tüm bu eşitsizlikler yetmezmiş gibi bir de 21. yüzyılın acımasız ekonomik gerçekleri var. Bugün ciddi anlamda kafa kafaya çarpışıyor bu iki durum. Ekonomi gerçekten alarm veriyor son yıllarda. Ciddi bir dış borç krizi yaşıyor Costa Rica. Nasıl patlak veriyor bu kriz? 2020 yılındaki Covid-19 pandemisi dönüm noktası oldu. Turizme o kadar bağımlı bir ekonomi ki küresel seyahat durunca sistem anında çöktü. Gayri safi yurt içi hasıla %5 küçülüyor odaya. Evet ve işsizlik bir anda %24'e fırlıyor, yoksulluk oranı %25'e çıkıyor. Bu durumu ben şuna benzetiyorum, hani sosyal medyada hayatı kusursuz görünen ama arka planda o yaşam standartlarını korumak için tüm kredi kartlarını sonuna kadar dolduran bir aile düşünün. Çok isabetli bir örnek. Refah devleti olmak, herkese ücretsiz sağlık ve eğitim sunmak harika bir şey. Ama günün sonunda faturayı kim ödeyecek? İşte sorun da o. Faturayı ödeyecek para kalmadı. IMF'den 1,75 milyar dolarlık bir kredi paketi almak zorunda kaldılar. Dış borç zaten gayri safi yurt içi hasılanın %70'ine ulaşmış durumda. Durumu o kadar kötü ki ülkede şiddetli protestolar patlak veriyor. Barışçıl Costa Rikalılar sokaklara dökülüyor düşünün. Ekonomik kriz siyasete de yansıyor haliyle. Geleneksel iki partili sistem çökmüş durumda. Siyasete olan o güven kaybı nasıl başlıyor kaynaklarımıza göre? 2000'lerin başında başlıyor. Eski üç başkan Calderón Fournier, Rodríguez ve Figueres peş peşe yolsuzluk skandallarına karışıyor. Halkın siyasete olan inancı sıfırlanıyor tabii. Sıfırlanıyor ve seçim meydanları
temel sorunlardan çok kültürel kutuplaşmalara sahne olmaya başlıyor. 2018 seçimleri bunun en net örneği sanırım. Amerika Kıtası İnsan Hakları Mahkemesi'nin eşcinsel evliliğe izin verilmesi gerektiği yönündeki bir kararı var. Evet, o karar bütün seçimin dinamiğini değiştiriyor. Ekonomi, borçlar falan unutuluyor, karara şiddetle karşı çıkan muhafazakar bir şarkıcı var, Fabricio Alvarado Muñoz. Onunla kararı savunan ilerici Carlos Andrés Alvarado Quesada arasında geçiyor yarış. Ve Quesada kazanıyor o seçimi. Ama yapısal sorunlar çözülmüyor. 2022 seçimlerinde ise durum daha da vahimdir hal alıyor. Katılım rekor düzeyde düşük. İnsanlar sandığa bile gitmek istemiyor artık. İki aday kalıyor ikinci tura. Biri yolsuzluk iddialarının gölgesindeki eski başkan Figueres, diğeri de taciz iddialarıyla gündeme gelen Rodrigo Chávez. Ve seçimi Chávez kazanıyor. Biz tabii bunları sadece kaynakların aktardığı gerçekler olarak tamamen tarafsız bir şekilde rapor ediyoruz. Kesinlikle. Ama bu siyasi tablo bize şunu gösteriyor. Costa Rica şu an tarihi bir yol ayrımında. Nasıl bir yol ayrımı bu? Bir yanda o devasal sosyal güvence modeli, o herkesin gıpta ettiği Pura Vida var. Diğer yanda ise ağır küresel ekonomik baskılar, dev dış borçlar var. İkisinin arasına sıkışmış durumdalar. O felsefeyi sürdürmek giderek zorlaşıyor. Gerçekten çok çarpıcı bir tablo. Bugün masamızdaki kaynaklardan yola çıkarak Costa Rica'yı derinlemesine inceledik. Altın bulamayan İspanyolların mecburen kurduğu o ilk eşitlikçi çiftliklerden başladık. İç savaş sonrası ordusunu silip atan vizyoner anayasayı konuştuk. Evet, muz tarlalarından teknoloji vadilerine, Intel çimlerine nasıl geçtiklerini gördük ve tabii o meşhur Pura Vida sloganının arkasındaki ırksal, ekonomik gölgeleri, günümüzdeki borç krizlerini de masaya yatırdık. Dolu dolu bir sohbet oldu gerçekten. Kesinlikle öyle. Ve siz, sevgili dinleyicimiz, bölümü kapatırken şunu bir düşünün lütfen. Costa Rica'nın en büyük gücü, tarihi boyunca madenlerden ve o ucuz iş gücünden yoksun olmasıydı. Yani yoksulluğuydu. Aynen öyle, yoksulluydu. Peki ya bugün Intel çipleriyle, o devasa turizm gelirleriyle ve artan dış borçlarla elde ettikleri bu yeni zenginlik, aslında o başından beri sahip oldukları eşitlikçi Pura Vida kültürünün önündeki en büyük tehditse. Çok derin bir soru. Zenginlik, yoksulluğun kurduğu o dengeyi yıkabilir mi? Bunu size bırakıyoruz. Bir sonraki derinlemesini incelememizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.